Dostlar merhaba. Bugün savunma sanayinden bir videoyu sizinle paylaşmak istedim. İç gündemimize o kadar yoğunlaştık ki uluslararası medyada Türkiye ile ilgili yapılan haberleri es geçiyoruz. Malumunuz Endonezya ile Kaan savaş uçağımız için tarihi önemde çok büyük bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma sadece bizim değil, dünyanın savunma medyasının da ilgisini fazlasıyla çekti. Biz Endonezya ile 48'i kesin, 12'si opsiyonlu olmak üzere toplam 60 uçak için anlaşma imzalasak da özellikle Endonezya'nın en büyük savunma platformu Zona Jakarta için bu miktar çok az. Onlara göre Endonezya çok daha fazla Kaan siparişi verecek. Buna ek olarak Türkiye'den yüksek miktarda başka silah sistemleri de alacaklar. Savunma sanayi artık sadece güvenlik ihtiyacını karşılamakla sınırlı değil. Artık bu alan ulusal vizyon, teknolojik egemenlik ve küresel strateji inşa etmenin en güçlü araçlarından biri. Bugün bu farkındalıkla hareket eden iki ülke var: Türkiye ve Endonezya. Endonezya 2045 yılına kadar savunma sanayisi için 150 milyar dolar para harcayacak. 2045'e kadar uzanan iddialı Altın Endonezya vizyonunun merkezine yalnızca ekonomik büyümeyi değil, askeri bağımsızlığı da koymuş durumdalar. Ve bu hedefe ulaşmak için yönünü artık batıya değil, Anadolu'dan doğan güç merkezine çevirdiler. Evet dostlarım, Endonezya Kaan'ı seçti. Üstelik sadece satın almak için değil, geleceğini Kaan'la inşa etmek için. Tam böyle bir ortamda Endonezya'nın en büyük savunma platformu Zona Jakarta şu manşeti atıyor: Kaan, Endonezya Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği olmalı. Endonezya'nın en etkili savunma platformu olan Zona Jakarta geçtiğimiz günlerde çok net bir mesaj verdi. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin geleceği Kaan, F-16 Viper, Kızıl Elma ve Anka 3 üzerine inşa edilmelidir. Bu tespit sadece bir tercihin değil, bir dönüm noktasının ifadesi. Peki neden mi Endonezya Kaan'ı seçti? Çünkü Kaan sadece radar görünmezliği ya da yüksek manevra kabiliyeti demek değil. Kaan tek merkezli dijital savaş yönetimi, insansız hava araçlarıyla birlikte hareket etme kabiliyeti ve yakında tamamen yerli motoruyla 6. nesil uçakların kapısını aralayan bir platform. Kısacası Kaan bir uçak değil, geleceğin savaş vizyonu. Endonezya biraz önce de belirttiğim gibi ilk etapta 48'i kesin, 12'si opsiyonlu olmak üzere toplam 60 Kaan için Türkiye ile sözleşmeyi imzaladı. Ancak bu sayının 100 adedi aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü Endonezya artık şunu biliyor: geleceğin savaşları geçmişin silahlarıyla kazanılmaz. Endonezya'nın KF-21 ile hayal kırıklığı yaşaması bize çok büyük fırsat oldu. Güney Kore'nin 4,5 nesil savaş uçağı KF-21 projesine ortak olan Endonezya burada ciddi teknik ve siyasi sorunlar yaşadı. Projenin kritik bileşenlerinin Amerikan menşeli olması ve Washington'un ihracata sıcak bakmaması bu işbirliğini sürdürülemez hale getirdi. Ayrıca KF-21'in operasyonel menzili ve özellikleri geniş topraklara sahip Endonezya'nın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmedi. Zona Jakarta makalesinin devamında bu noktayı aynen şu cümlelerle açıklıyordu: Endonezya yüz ölçümüne ve stratejik gereksinimlerine uygun daha esnek ve bağımsız bir sistem arayışında ve bu arayış Kaan'da karşılık buldu. Kaan sadece bir uçak değil, güç projesi. Kaan sadece modern bir savaş uçağı değil, çoklu platformlarla entegre çalışabilen, insansız sistemlerle birlikte hareket edebilen, görünmezlik özelliğiyle 6. nesile göz kırpan bir proje ve en önemlisi Türkiye bu uçağın yerli motorunu da geliştiriyor. Kızıl Elma ve Anka 3 gibi İHA'larla birlikte Kaan'ın oluşturacağı dijital savaş üçgeni Endonezya için sadece bugünün değil, geleceğin hava gücünü temsil ediyor. Kaan tam olarak hizmete girdiğinde en ölümcül uçaklardan birisi olacak. Birçok özelliğiyle lider olacak. Ülkelerimiz arasında silah ticareti değil, stratejik ortaklık mevcut. İşte dostlarım, Endonezya bizim uçağımıza bu gözle bakıyor. Farkındaysanız Türkiye ve Endonezya arasındaki savunma ilişkisi uzun süredir sadece alıcı-satıcı ilişkisiyle sınırlı değil. Bu bir vizyon ortaklığı. Endonezya, Roketsan'ın Hisar-O sistemini Trisula adıyla envanterine aldı.
FNSS üretimi Kaplan tanklarını Harimau adıyla yerli olarak üretmeye başladı. Bora Kaan füzelerini, Yörük zırhlılarını, Anka SİHA'larını aktif şekilde kullanıyor. Atmaca gemi savar füzelerini envanterine dahil etmek için bizimle anlaşma imzaladı. Şimdi de insansız deniz araçlarımızla işbirliği yapması gündemde. Ve tüm bu gelişmelerin merkezinde teknoloji paylaşımı ve ortak üretim vizyonu var. Endonezya, Kaan, Kızıl Elma, Anka 3 ve F-16 Viper ile donatılmış entegre bir hava gücüne sahip olduğunda Altın Endonezya 2045 hedefi sadece kağıt üzerinde kalmayacak, gerçekleşecek. Çünkü teknoloji caydırıcılığı doğurur, caydırıcılık ise itibarı. Ve o gün geldiğinde Endonezya artık sadece Asya kaplanlarının peşinde koşan bir ülke olmayacak. Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerle aynı ligde, hatta bazı alanlarda onlardan daha iyi konumda olacak. Peki sizce dostlarım, bu adım ne anlama geliyor? Türkiye'nin savunma teknolojileriyle kurduğu bu ortaklık başka hangi ülkelerde de yankı bulacak? Fikirlerinizi yorumlarda okumak isterim. Unutmayın dostlarım, bu yalnızca iki ülkenin değil, geleceğin güç denkleminde yeni bir sayfanın hikayesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.